Gün içinde bazen kendimi olumsuz düşüncelere takılıp resmen bir duygusal girdabın içinde buluyorum. Ve bu girdaba girince de çıkması zor oluyor haliyle. Buna nasıl dur diyebilirim? Buna nasıl dur diyebilirsin? Aslında şunu ayrıştırmakla başlayabilirsin. Gün içinde hepimizin bizi güçlendiren ya da güçsüzleştiren duygu ve düşünceleri var arkadaşlar. Yani bunların farkında olmakla başlamak bence çok önemli. Mesela örnekler vereyim. Güçlendiren şeyler nedir? Cesaret güçlendiren bir davranış, duygu. Başka ne olabilir? Umut, neşe, keyif. Bunlar bizi güçlendirir. Çünkü niye? Keyif aldıkça daha fazla keyif almak isterim ve onun için neler yapabilirim diye bununla ilgili denemeler yapmaya başlarım. Güçsüzleştirenler ise örneğin başaramadım, yeterli değilim, yeteri derecede zamanım olmadı, param yok, ekonomik şartlar çok kötü, insanlara güvenmiyorum, zaten erkekler böyle, zaten kadınlar böyle, aldatma hikayesi. Gazeteyi açıp ya da işte sosyal medya ya da televizyonu açıp oradaki haberlerden aldığım şeyler. Ülkem cayır cayır yanarken ben ne yapabilirim? Bu ekonomik şartlarda daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok gibi. Bunlar da güçsüzleştiren duygu ve düşüncelerimiz. O zaman günümü aynı bir bilanço çıkarır gibi ayrıştırmakta fayda var. Yani gelenler ve gidenler, gidenler dediğim benden alıp götürülen ve beni umutsuzluğa doğru götüren, beni daha zayıflatan, beni güçsüzleştiren duygular neler? Bana diğerleri ise gelenler dediğim ise bana kendimi daha güçlü, daha güvenli, daha cesur hissettirenler ne? Bunları birbirinden bir T cetveli gibi yazmaya başladığım zaman bir sağ tarafa güçlendiren, sol tarafa güçsüzleştirenler günümün çoğunluğunda hangi duygu ve düşüncelerin benim önceliğim olduğunu görebilirim. O zaman yani gerçekten parantez açıp şunu söylemek istiyorum. Hayatta ne yaparsanız yapın, nasıl bir değişim üzerinde çalışıyorsanız çalışın, hangi modeli uyguluyorsanız uygulayın, mutlaka kağıt kaleminiz olsun, bir defteriniz olsun. Çünkü yazdığımız şeyi gördüğümüzde, okuduğumuzda, hatta bana sorarsanız kendi yazdığımı yüksek sesle okuduğumda, ki biz buna ne dediğini kulağın duysun diye bir atasözümüz vardır. Onun gibi düşünün. Ne dediğimizi, ne düşündüğümüzü kulağımız duyacak şekilde yüksek sesle okuyarak aynı zamanda bir beynimden parmak uçlarıma yazma eylemine bunu geçirerek çok daha sonuç olarak iyi sonuca ulaşabiliyorsunuz. Çünkü somutlaştırıyorum ben. Duygu ve düşüncelerimi yazarak nelerin iyi gelip nelerin iyi gelmediğini ve günümün büyük bölümünü hangisinin kapladığını gördüğümde bir bakıyorum ki T cetvelinde çoğunlukla beni güçsüzleştiren şeyler, azınlıkta da bana iyi gelen ve beni güçlendiren duygu ve düşünceler var. O zaman ne yapabilirim? Peki ne yapacağız diye herkes böyle zamanlarda bana ikinci soru. Peki ne yapacağız hocam? Ne yapacağız? Gene kendi inisiyatifimizi kullanacağız. Beni güçsüzleştiren şeylerden nasıl uzak kalabilirim? Nasıl kendimi arındırabilirim ve nasıl bunları değiştirebilirim? Benim için umutsuzluğa beni doğru çeken ya da bana kendimi yetersiz hissettiren duygu ve düşüncelerimi yine tahlil edebilirim. Gerçek mi bunlar? Gerçekten bu kadar yetersiz miyim ben? Genellemelerle biz kendimizi çok daha fazla büyütürüz elimizdeki şeyleri. Özellikle olumsuzlukları genellemeye daha çok eğilimli insanın zihni. Çünkü hayatta kalma modumuzdan dolayı bu böyle oluyor. Genelliyor muyum? Genellediğimin dışında başka ne gibi şeyler var? Niye kendime sürekli ümitsiz ve olumsuz hikayelere şahitlik yaparken kendimi buluyorum? Niye insanların sürekli şikayetçi olanlarıyla, hayattan, kendinden, eşinden, çocuğundan şikayetçi olan insanlarla daha çok iç içe olmayı seçiyorum? Çünkü ben bunun yerine umut dolu, cesur, hayatla mücadeleyi kendini adamış, istekleri ve hayalleri olan ve bunların peşinde bir şeyler yapmaya emek harcayan insanlarla daha fazla zaman geçirmeyi eğer bilinçli olarak seçersem, o zaman beni daha çok güçlendiren insanlar, güçlendiren duygu ve düşünceler girdap dediğin şeyinin içine giriyor olacaksın. Diğeri ise olumsuzluk girdabı, burası olumluluk girdabı. Hangisinde olmayı seçiyorsun? Hangisi seni güçlendirecek ve hangisi seni hayatta olmak istediğin kişi olmaya, hayatta yapmak istediklerini yapmaya daha çok elverişli kılacak. İnan, kendini incelemeye başladığında, kendini bir T cetveli gibi gününün ne kadarının hangi duygu içinde geçirdiğini fark edip bunu yazıp sonra okuyup sonra okuduğunu görüp sonra da dinlediğinde, duyduğunda bir dakika ya diyebilme imkanına sahip oluyorsun ve o zaman işte gerçekten durup bir seçim yapıp ben bunun hangisini istiyorum?
O zaman neyi yapıp neyi yapmamalıyım, neyi seçip neyi seçmemeliyimi hem kalbinle hem aklınla ortak bir noktada buluşturduğunda işte o girdaba, olumsuzluk girdabına girmeden hayatını daha farklı geçirebilme imkanı sağlıyorsun kendine.